0 Derece kanalından herkese merhaba. Gecenin geç saatlerinde eğer bu tarz kişiler kapınıza gelirse asla kapınızı açmayın. Çünkü ruh sağlığı bozuk kötü niyetli kişiler kapınızın önüne gelip garip davranışlar sergileyebilir. Örneğin bu kapı zilini yalayan adam gibi. Bu arada bu adamın videosuna önceki bölümlerde daha detaylı şekilde değinmiştim. Fakat bugün kapı kameralarına yansıyan en rahatsız edici ve ürpertici videolar serisinin yeni bölümünü izleyeceksiniz. Bakın TikTok'ta paylaşılan bu görüntülerde bir evin ön verandasına gelen yarı çıplak bir adam görülüyor. Görüntülerdeki kişinin ne yapmaya çalıştığını anlamak ise pek mümkün değil. Adam bir süre boyunca kafasını sağa sola çeviriyor ve oldukça anlaşılması zor hareketler yapıyor. Niyetinin ise ne olduğu belli değil. Oh, I'm sorry. I'm hungry. Videoyu kaydeden kişi bu adamı tanımadığını ve neden bu şekilde davrandığını hala anlamaya çalıştığını söylüyor. Çünkü hiç kimse gece vakti kapısının önünde böyle garip hareketler sergileyen tanımadığı birini görmek istemez. Bu görüntüler Amerika'nın Phoenix kentinde gece geç saatlerde kaydedildi. Kameraya doğru yaklaşan adamın üzerinde gerçek bir kılıç, çekiç ve balta olduğu görülüyor. Evin ön verandasında bulunan birçok eşyayı alıyor ve bunu yaparken çevresinde kamera olup olmamasını hiç umursamıyor. Evin önündeki eşyaları çaldığı sırada karşıdan bir araba geçiyor. Fakat adam geçen bu arabayı bile hiçbir şekilde umursamayıp eşyaları çalmaya devam ediyor. Bir süre sonra ise oradan yavaşça uzaklaşıyor. Sıradaki görüntüler gerçekten içinize biraz korku salabilir. Çünkü geç saatlerde tuhaf bir kadın bir ailenin olduğu evin kapısını çalıyor ve onlara kurabiye sattığını söylüyor. Ancak işin korkunç tarafı kadının ses tonu, sergilediği davranışlar, yüzündeki ürpertici gülümseme ve bir türlü yerinde duramaması. Hi? I got Girl Scout cookies. You want some? I don't have any cash on me. I'm sorry. They're free. Aren't those for the Girl Scouts? We're selling them for free. Can I go look at the door? No, we can't go out there. No thank you on the Girl Scout cookies. You're scary. Okay. We've been I can see you. Kurabiye sattığını söyleyen bu kızın ürpertici gülümsemesi ve sergilediği davranışlar gerçekten rahatsız edici görünüyor. İçerideki kadının kapıyı açmaması ise oldukça doğru bir yaklaşım. Çünkü bu kız içerideki kadının üzerinde hiç para olmadığını söylemesiyle beraber kapıyı açtırmak için kurabiyeleri bedavaya verdiğini söylüyor. Yani aslında bu bahaneyle kadının kapısının açılmasını sağlamaya çalışıyor da olabilirdi. Ancak insanın aklına şu soru geliyor. Birisi neden gecenin bir vaktinde kapı kapı dolaşıp kurabiye satsın ki? 2019 yılında Reddit'te paylaşılan bu görüntüler gerçekten tüyler ürpertici bir izlenim sunuyor. İddialara göre bir kadın gece saat 12 civarında evinin önüne sigara içmeye çıktığı sırada başka bir kadının oldukça rahatsız edici çığlık seslerini duyuyor. Ancak işin en korkunç tarafı çığlık atan kadının kaçırılmaya çalışılıyor olmasıydı.
Video burada kesiliyor. Kadının aşırı derecede ürpertici yardım çığlıkları izleyenleri gerçekten tedirgin etti. Olayla ilgili ne olup bittiğini tam olarak bilmiyorum. Ancak söylenenlere göre çığlık atan bu kadın karşıdaki yoldan geçen beyaz araca bindirilip kaçırılmış. Fakat daha sonra ne olduğu hakkında net bir bilgi verilmemiş. TikTok'ta 2023 yılında paylaşılan bu görüntülerde bir anne ve bebeğinin gündüz vakti dışarıdan evlerine geldiği görülüyor. Fakat anne ve bebeğinin bilmediği çok korkunç bir şey vardı. Çünkü kötü niyetli ve maskeli bir adam tarafından takip ediliyorlardı. Neyse ki kadın, maskeli adam kendisine ve çocuğuna ulaşamadan önce hızlıca eve girmeyi başarıyor. Eğer birkaç saniye daha geç kalsaydı ya da kapıyı kilitlemeseydi bu olay çok daha korkunç bir noktaya gidebilirdi. Bu yüzden görüntüler özellikle evinize girerken arkanızı kontrol etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Sıradaki görüntüler Amerika'nın Wisconsin kentinde kaydedilen ve komşusuna oldukça sinirli olan bir kadını gösteriyor. Görüntülerdeki kadın komşusunun camına taş atarak kırıyor. Ayrıca bu da yetmiyormuş gibi arabasını da çizmeye başlıyor. Yani bu kadın o kadar sinirlenmiş ki komşusu gecenin bir vakti evinde uyurken ona zarar vermek için elinden geleni yapıyor. Kadının neden bu kadar öfkeli olduğu ise bilinmiyor. Muhtemelen aralarında bir anlaşmazlık yaşanmış olabilir. Peki siz gece vakti uyurken birisi bu şekilde camınıza taş atıp arabanızı çizse tepkiniz ne olurdu? 2019 yılında Florida'da kaydedilen bu görüntüler yine açıklaması oldukça zor olaylardan birini gösteriyor. Görüntülerde elinde dergi ya da gazete benzeri bir şey tutan adam görülüyor. Ancak adamın ilginç tarafı kapı zili kamerasına karşı sergilediği tuhaf davranışlar. Çünkü bir süre sonra kameraya yaklaşıyor ve sanki kapı zili kamerasını öpmeye çalışıyormuş gibi garip hareketler yapmaya başlıyor. Şimdi o görüntülere bakalım. Yani bana kalırsa bu adamın kesinlikle psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Çünkü normal bir insan gecenin köründe neden böyle garip hareketler yapasın ki? Ayrıca elinde tuttuğu gazete veya dergiye benzeyen şeyi parmağıyla işaret ediyor ve sanki bir şey anlatmaya ya da göstermeye çalışıyormuş gibi davranıyor. Peki sizce bu adamın amacı ne olabilir? TikTok'ta 2022 yılında paylaşılan bu kapı zili kamerası görüntüleri izleyenleri hem ürküttü hem de rahatsız etti. Ki eminim sizi de biraz ürpertecek. Neyse saat gece 1:30 civarında kim olduğu ve ne yapmak istediği bilinmeyen bir kadın çığlıklar atarak mahallede koşuşturmaya başlıyor. İşin ürpertici tarafı bu kadının gecenin o saatinde sanki birinden kaçıyor ya da başına kötü bir şey gelmiş gibi davranmasıydı. Çünkü o saatte attığı çığlıklar bir süre sonra giderek daha da ürpertici bir hale geliyor.
Yani çığlıkları dinlemek gerçekten oldukça rahatsız edici. Ancak olayla ilgili ne olup bittiği tam olarak bilinmiyor. Çünkü bu konu hakkında net bir açıklama yapılmamış. Yine de kadının o gece yaşadığı şeyin sıradan bir durum olmadığı attığı çığlıklardan açıkça anlaşılıyor. Bir sonraki görüntülerde genç bir kadının ağlayarak kapı zili kamerasına geldiği görülüyor. Kadının başına kötü bir şey gelmiş olacak ki ağlayarak yardım istiyor ve ev sahibinden kapıyı açmasını bekliyor. Ancak ev sahibi her ne olursa olsun kapıyı açmıyor. Çünkü bunun bir tuzak olabileceğinden şüpheleniyor. Please, God, I want, please. Please. To answer the door right now, but if you'd like to leave a message, you can do it now. To answer the door right now, but if you'd like to leave a message, you can do it now. Please, please call my grandma. 911, please. Please. Please, God, I want, please. Please. Ev sahibi o sırada evde değildi ya da kapıyı bilerek açmak istemedi. Çünkü kapınızın önüne gelen, ağlayan ve yardım isteyen bir kişi bile olsa bunun gerçekten yardım çağrısı mı yoksa bir tuzak mı olduğunu her zaman anlayamazsınız. Böyle bir durumda ev sahibinin yaptığı en mantıklı şeylerden biri kapıyı açmak yerine polise haber vermek olurdu. Çünkü içerideki kişilerin güvenliğini riske atmadan dışarıdaki kişinin gerçekten yardıma ihtiyacı olup olmadığının kontrol edilmesi çok daha güvenli bir yöntemdir. 2023 yılında gece saat 3'te Amerika'nın New Mexico eyaletinde kaydedilen bu görüntüler gerçekten oldukça tüyler ürpertici. İddialara göre ev sahibi bu kadın kapıya geldiği sırada uyuyordu. Ancak gecenin bir vakti kapı zili kamerasına yansıyan bu görüntüler daha sonra birçok kişinin dikkatini çekti. Ev sahibinin söylediğine göre bu kadını tanımıyordu. Görüntülerdeki kadın sanki kendi eviymiş gibi elindeki anahtarları kapıda deniyor ve kapıyı açmaya çalışıyor. Kadının neden böyle davrandığı tam olarak bilinmiyor. Büyük ihtimalle Alzheimer gibi bir rahatsızlığı olabilir ya da herhangi bir maddenin etkisi altında hareket ediyor da olabilir. Sıradaki görüntülerde gecenin saat 3.30'unda bir kadın yanındaki genç bir çocukla birlikte bir adamın kapısına geliyor. Kadın laptopunun kaybolduğunu ve şu anda bu evin içerisinde bulunduğunu iddia ediyor. Ancak işin garip tarafı şu ki ev sahibi bu kadını daha önce hiç görmediğini söylüyor. Buna rağmen kadının kayıp laptopunun bu evde olduğunu iddia etmesi olayın daha da gizemli ve kafa karıştırıcı görünmesine neden oluyor. Hello? Hi, yes, my laptop is here. Can I please retrieve that? Your laptop is here? Yeah. I don't even know you. Yeah, I know. Well, I just did a find my phone thing, and it's apparently here at this residence. I have no idea how it would be here. I'm sorry. I'm sorry? I don't know how it would be here. I don't even know you. Okay. No, I know that. That's what people do who steal. But if you want me to I don't know. I have no idea. I don't have a laptop. I'm going to go ahead and call the police right now then. Yeah, I'm sure you will. Okay. Thanks. She has it. You don't like this? You don't have to answer. Okay. Yani büyük ihtimalle bu bir tuzaktı. Ev sahibinin kapıyı açmasını sağlamak için bu kadın ve yanındaki kişi böyle bir bahane uydurmuş da olabilir. Ayrıca fark ettiyseniz ev sahibiyle kadının konuştuğu sırada kadının yanındaki bu kişi sürekli olarak yan tarafa doğru bakıyor ve hiç kafasını çevirmiyor. Bu da yaşananları daha da şüpheli hale getiriyor.
Elbette gerçekte ne olduğunu kesin olarak bilmek mümkün değil. Ancak yaşananlar oldukça şüpheli görünüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Amerika'nın Georgia eyaletinde gündüz vakti kaydedilen bu kapı zili kamerası görüntüleri de oldukça rahatsız edici. Görüntülerde iki genç adam bir evin kapısına yaklaşıyor ve kapıyı çalıyor. Ancak bir süre beklemelerine rağmen kapıyı açan kimse olmuyor. Bundan kısa bir süre sonra ise adamlardan biri yüzünü kapatarak tekrar kapıya geliyor ve olaylar rahatsız edici bir hal alıyor. Soygunculuk girişimi sırasında yaşanan bu olayda adamın gözden kaçırdığı önemli bir detay var. Çünkü önce kameraya yüzünü açık bir şekilde gösteriyor, daha sonra ise sanki kamera onu hiç kaydetmemiş gibi yüzünü kapatarak tekrar geri geliyor. Yani burada adamın akıl sağlığını sorgulamak lazım. Sonuçta yüzü zaten kameraya kaydedilmişken daha sonra yüzünü gizlemeye çalışması oldukça garip bir durum. Taco isimli bir kadın 2025 yılında TikTok'ta bu rahatsız edici videoyu paylaştı ve video 10 milyondan fazla görüntüleme alarak kısa sürede viral oldu. Görüntülerde kadın akşam saat 9'da dışarıdan evine giriş yapıyor. Ancak o sırada fark etmediği ve sonradan izleyince gerçekten rahatsız olacağı birini fark ediyor. Baby. Come on now. Kadın eve girdikten kısa bir süre sonra tanımadığı bir erkek evinin önünde dolaşmaya başlıyor. İşin ürpertici tarafı ise kadını gözetliyor olması. Neyse ki eve girer girmez kapısını kilitliyor ve bu sayede herhangi bir sorun yaşamıyor. Hatta videoyu paylaşırken insanların kapılarını her zaman kilitli tutmaları gerektiğini özellikle vurguluyor. Peki sizce evinin etrafında dolaşan bu kişinin niyeti tam olarak neydi? Yorumlara mutlaka yazın. Gecenin bir vakti kapınızın önüne yaklaşan bir palyaço gördüğünüzü hayal edin. Muhtemelen çoğu insan için bu oldukça rahatsız edici bir deneyim olurdu. Elinde birkaç balon tutan bir palyaço yavaş yavaş kapı zili kamerasına doğru yaklaşıyor. Bir süre kapının önünde bekledikten sonra ise dönüp oradan uzaklaşıyor. Palyaçonun kameraya yaklaşmadan önce birkaç saniye boyunca uzakta dikildiğini ve sanki evi izliyormuş gibi etrafı gözlemlediğini görüyoruz. Bu da görüntüleri daha da ürpertici bir hale getiriyor. Peki siz gecenin karanlığında kapınızda böyle bir palyaço görseydiniz tepkiniz nasıl olurdu? TikTok'ta bir oto tamircisi tarafından geçtiğimiz günlerde oldukça gizemli bir video paylaşıldı. Söylenenlere göre bu kız ailesiyle birlikte bir yolculuğa çıkmak üzereydi. Ancak evde bir şey unuttuğunu fark edince eve geri döndü. O sırada ailesi ise arabada onu bekliyordu. Fakat kız aceleyle eve geldikten kısa bir süre sonra kapı zili kamerasına oldukça gizemli bir figür yansıdı.
Görüntülerde birdenbire saydam ve şeffaf bir figür beliriyor. Figür önce yavaşça sol tarafa, ardından da sağ tarafa doğru hareket etmeye başlıyor. Tam olarak neye benzediği belli değil. Ancak hareket ediş şekli ve bir anda ortaya çıkması görüntüleri oldukça gizemli bir hale getiriyor. Heather Paul isimli bir kadın bu videoyu TikTok hesabında paylaştı. İddialara göre kadın, kocası ve 2 oğluyla birlikte dışarıda oturmuş dondurma yiyordu. Ancak o sırada kapı zili kamerası kadının arkasında açıklanamaz ve gizemli bir figürü kaydetti. There's like little mosquitoes. Kind of going on. What? What did you say? What did you say, Mommy? I can't hear you. You gotta keep that open so it doesn't get all musty. Can't tell me your phone good. Kadın fısıldayarak "O beni korkutuyor." dedi. Ancak kocası ve çocukları onun neyden bahsettiğini anlayamadı. Heather evin önünde beyaz kıyafetler giymiş, saydam bir kadın figürü gördüğünü iddia ediyor. Söylediğine göre bu figür 1950'li yıllardan kalma bir hemşire kıyafeti giyen bir kadına benziyordu. Ayrıca figürün yüzünün oldukça korkutucu göründüğünü de söylüyor. O anda kocasının ve çocuklarının hiçbir şey göremeyip yalnızca Heather'ın bu figürü gördüğünü söylemesi durumu daha da ürpertici bir hale getiriyor. Ancak işin daha da ürpertici tarafı şuydu. Heather'ın söylediğine göre ailesiyle birlikte eski ve terk edilmiş bir akıl hastanesinin hemen yanında bulunan bir evde yaşıyorlardı. Yani Heather'ın demek istediği şey, gördüğünü iddia ettiği bu yarı saydam figürün aslında eski ve terk edilmiş hastanede ölen bir hemşireyle bağlantılı olabileceği yönündeydi. Bir sonraki video Amerika'nın Georgia eyaletinde kaydedilmiş ve yine açıklaması oldukça zor görüntüler ortaya çıkarıyor. Görüntülerde elinde bir kase tutan bir kadın bir evin kapısına geliyor ve ardından anlamsız bir şekilde gülmeye başlıyor. Kadının neden böyle davrandığı ya da o sırada ne düşündüğü bilinmiyor. Yani sabahın 5'inde böyle bir kadının sergilediği bu davranışlar sarhoş olduğunu ya da herhangi bir madde etkisi altında olduğunu açıkça gösteriyor.